Felsefeyi sıkıcı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu yeterince içine giremediğiniz anlamına gelir. En eğlenceli yanlarından biri insanın kafasını yakan paradoksları cevaplamaya çalışmaktır. Antik Yunan'dan bu yana filozoflar birçok paradoksa cevap aramaya çalışmış. Her ne kadar filozof ya da düşünür olmasak da bugün biz de bazı cevaplar arayabiliriz. Bu sebeple sizlere bazı sorular sormak istiyorum ve paradokslar üzerinde bolca düşünmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Filozoflar ve Felsefe serisinin 12. videosunda geçmişten günümüze cevaplanmaya muhtaç olan paradokslar üzerinde konuşacağız. Mitolojik çağlarda yaşayan kahraman komutan Theseus gemisiyle girdiği savaşlardan galip ayrıldıktan sonra limana gelir. Gemi komutana saygıdan dolayı çok uzun süre limanda kalır ve bu süre zarfında giderek yıpranır. Geminin yıprandığını gören halk parçaları yenileriyle değiştirmeye başlar. Öyle ki bir gün gemide değişmeyen tek bir parça bile kalmaz. Peki bütün parçaları değişen Theseus'un gemisi hala onun gemisi midir? Yoksa artık başka bir gemi mi olmuştur? Bu soru antik Yunan filozofu Plutark tarafından ortaya çıkmıştı ama modern zamanlarda bu soruyu geliştiren kişi İngiliz filozof Thomas Hobbes olmuştur. Hobbes, Theseus'un gemisinin parçaları değişirken eski parçaların korunduğunu ve bütün parçalar değiştikten sonra eski parçalarla yine bir gemi yapıldığını hayal etmemizi istiyor. Doğal olarak ortada 2 tane gemi vardır. Peki sizce hangisi Theseus'un gemisidir? Yunan filozof Aristoteles'e göre varlık çeşitli nedenlerle tanımlanmaktadır. Ona göre gemi şeklini ve maksadını korumaya devam ettiği için halen Theseus'un gemisidir. Üstelik gemi aynı ustalar tarafından tamir edildiğinden amacında bir sapma olmamıştır. Yine bir savaşa girecek kadar kuvvetlidir. Dolayısıyla gemi Theseus'un orijinal gemisi olarak kalmaya devam edecektir. Fakat Herakleitos değişmeyen tek şey değişimin kendisidir demiştir. Ona göre bir insanın aynı nehirde 2 kez yıkanması da mümkün değildir. Çünkü suyun değişkenliği buna müsaade etmez. Bu argümana göre hiçbir şey kimliğini sabit bir şekilde koruyamaz. Dolayısıyla hiçbir gemi Theseus'un orijinal gemisi değildir. Bu paradoks günümüzde çok farklı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bugün bu problem insanlardaki kimlik sorununa çözüm olarak geliştirilmiştir. İnsanlık da zaman içerisinde hem bedensel olarak hem de zihinsel olarak değişimler göstermektedir. Bir insanın 10 yıl önceki kendisinde değişimler görmesi de Theseus'un gemisine benzer bir durumdur. Yetişkin bir insanın hücreleri 7 yıllık bir süreçte tamamen yenilenir ve bir önceki yıla ait tek bir hücre dahi bulunmaz. Bu nedenle insan vücudu tıpkı Theseus'un gemisi gibi orijinal formundan çok farklı hale gelir. Peki kimlik dediğimiz şey neye bağlıdır? John Locke'a göre kimlik bizi zaman içerisinde geçmiş benliklerimize bağlayan anılarımız ve hafızamızdır. Cansız nesnelerden bir insanı ayıran en temel özellik de budur. Bu soruyu siz de yanıtlayın. Sizce Theseus'un gemisi Hobbes'un sorduğu soruya göre hangisidir? Diyalektiğin mucidi ve mantık ustası olarak gösterilen Parmenides'in kurduğu Elea okulunun öğrencilerinden biri olan Elealı Zenon, ortaya koyduğu paradokslarla kendisinden sonra gelecek filozofların bile kafasını karıştırmayı başarmıştır. Hareketin sadece bir yanılsamadan ibaret olduğunu söyleyen filozof, bunu kanıtlamak için çeşitli paradokslar geliştirmiştir. 1. Aşil ve kaplumbağa paradoksu. Bu paradoksta antik Yunan'ın en önemli savaşçılarından biri olan Aşil ile bir kaplumbağanın yarışa gireceği varsayılır. Aşil hem usta bir dövüşçüdür hem de çok hızlıdır. Bu sebeple yarışın adil olabilmesi için kaplumbağanın Aşil'den 100 ya da 500 metre ileride başlaması gerekir. Mesafenin çok bir önemi yok. Önemli olan kaplumbağanın önde olmasıdır. Her ikisinin de sabit hızla koştuğu düşünülür. Aşil 100 metre koştuğunda kaplumbağanın da bir miktar koştuğunu biliyoruz. Örneğin 10 metre. Aşil 10 metre daha koştuğunda kaplumbağa da yine bir miktar koşmuş olacak ve Aşil ne zaman kaplumbağanın son gittiği mesafe kadar gitse yine bir miktar daha mesafe olduğunu görecektir. Böylece Aşil hiçbir zaman kaplumbağayı geçemeyecektir. Zenon bu paradoksuyla hareketin imkansızlığını ortaya koymak istemiştir. Tabi bunu kanıtlamak için tek bir paradoks yeterli gelmemiş olacak ki ortaya başka bir paradoks daha çıkarmıştır. 2. Ok paradoksu. Yaydan fırlatılmış bir ok düşünmemiz istenir. Fakat ilerleyen bu ok zaman içindeki her anda belirli bir konumda olmak zorundadır. Bu durumda okun hareket etmesi imkansızdır. Çünkü an dediğimiz şey sabit ve durağandır. Gelecekteki bütün anlarda sabit olmak zorundadır. Bundan dolayı okun hareket etmesi mümkün değildir ve hareket yanılsamadır. Yetti mi?
Yetmedi. Hareketin imkansızlığını kanıtlamak için bir tane daha paradoksumuz var. 3. Dikotomi paradoksu. X bir kişinin A noktasından B noktasına gitmesi istenir. Fakat X kişisi B'ye ulaşmadan önce yolun yarısına varmak zorundadır. Geriye kalan yarım mesafe içinde devam ettiğini varsayarsak yine yolun yarısına kadar gitmesi gerekecektir ve bu durum her seferinde bu şekilde devam edeceğinden X kişisi hiçbir zaman B noktasına varamayacaktır. Zenon'un ortaya koyduğu paradoksların günümüzde bile halen tartışılıyor olması ortaya koyduğu argümanın ne kadar güçlü olduğuna dair bir ipucu veriyor olabilir. Fakat bu sonuç olarak bir paradoks ve cevaplanması o kadar kolay değil. Mesela karşı argüman sunanlardan birisi Sinoplu Diyojen olmuştur. Zenon'un paradoksunu çürütmek için yerinden kalkıp karşı tarafa geçmişti ve bunun yeterli olduğunu düşünmüştü. Ona göre hareket hiç de yanılsama değildi ve bunu pratik zekasıyla herkese gösterdiğini düşünüyordu. Henry Bergson ise ok paradoksuna cevaben film örneği vermiştir. Çünkü çekilen her bir film aslında belirli anların kamera tarafından fotoğraflanmasıyla oluşuyor. Şu an izlemekte olduğunuz bu içerikte de aynı şey geçerli. Saniyede en az 25 fotoğrafa bakıyorsunuz ama bu o kadar hızlı oluyor ki bunu insan gözünün kavraması oldukça imkansız. Martin Cohen 101 Felsefe Problemi kitabında bu temel soruna inmeye çalışmıştı ve şöyle soruyordu. Gerçeklik sonsuz sayıdaki küçük anların sürekliliğinden mi oluşmaktadır yoksa birbirinden ayrı anlar dizisinden mi? Hareket ederken Zenon'un saçmaladığını düşünmeden önce Cohen'in sorduğu bu sorunun arkasındaki sırrı düşünmek daha doğru olabilir. Sizi birisi bir çölün ortasına bıraksaydı büyük bir kum yığınının ortasında kaldığınızı düşünürdünüz. Fakat bir kum yığınını yığın yapan miktarı tam olarak nasıl anlıyoruz? O kum yığınından bir avuç kum alsaydınız buna yığın dememek için hangi argümanı kullanmanız gerekir? Daha açık olması açısından şöyle düşünelim. 1 milyon adet kum tanesi yığın mıdır? Evet. Peki bir tanesini çıkardığımızda hala yığın mıdır? Evet. Bir tane daha çıkardığımızda da yığındır ve bir tane daha çıkardığımızda da peki nereye kadar inersek artık yığın demekten vazgeçeceğiz? Ya da tam tersinden düşünmek gerekirse bir adet kum tanesine yığın diyemeyiz. 2, 3, 4 de değildir. Peki nereye kadar çıkarsak artık bu bir yığındır diyebiliriz? İşte Soritex paradoksu bize belirsizlik hakkında düşünmek için fırsat veren bir paradokstur. Kum yerine daha büyük bir şey düşünelim. Mesela mısır koçanı. 100 adet mısır koçanı gördüğümüzde buna yığın dememiz normal. Peki 1 milyon adet mısır koçanını gördüğümüzde buna da yığın diyorsanız tekrar 100 adet mısır koçanı gösterildiğinde aradaki büyük farka rağmen ona yine de yığın diyebilir misiniz? Bu paradoksların cevabı verilemez ama insanlık bunu sezgileriyle ele alabilir. Belirsizlik anlarında sezgileri kullanmak biraz dilin ortaya çıkardığı bir durumdur. Bundan dolayı paradoksun sorduğu soruya karşılık yenilgiyi kabullenmek daha doğru bir yaklaşım olabilir. Çünkü bazı sorularda somut sınırlar belirlemek henüz mümkün değildir. Zira mısır koçanı örneğinde de bunu gözlemleyebilirsiniz. Son olarak Akademik Sosyal Araştırmalar dergisinde yayınlanan Mehmet Akif Duman'ın makalesindeki cömertlik örneğini size sormak istiyorum. Bir camiye yardım yapıldığını düşünün. Birisi 10 lira veriyor, diğeri 100 lira. Doğal olarak 100 lira verenin daha cömert olduğu düşünülür ama şöyle bir fark var. 10 lira veren kişi bütün varlığını bağışlarken 100 lira veren kişi bütün varlığının 1/1000'ini bile bağışlamamıştır. Bu durumda hangisi daha cömert sayılır ve biz aradaki farktan haberdar olmasaydık konuya nasıl yaklaşırdık? Sizce cömertlik ve cimrilik sınırı tam olarak nerede başlıyor? Bir yığını yığın yapan miktarı tam olarak nasıl belirliyoruz? Aşil'in kaplumbağayı geçme ihtimali var mıdır ve bütün parçaları değişen Theseus'un gemisine hala onun gemisidir diyebilmemiz mümkün müdür? Cevaplarınızı bekliyorum.